Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bir haftadır yoktum, sizleri çok özledim. Ama bugün muhteşem bir tarifle geri döndüm. Fasulye dublesi yapıyoruz. Pilav ve fasulye birlikte iç içe harika bir lezzet. Çok kolay yapılışı var. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi benim yarım kilo güzel çalı fasulyelerim var. Çok taze, çıtır çıtır, hiçbir şekilde kılçık yok arkadaşlar. Kılçığı olanlar yandan mutlaka alsın. Ben sadece bakın sese bakın. Çıtır diye çıkabiliyor. Çok taze. O yüzden hiç yanlarını kazımama gerek yok. Ama kılçığı olanlar bir yandan bıçakla gözden geçirsinler. Ben sadece başlarını alıyorum. Bütün fasulyelerimi bu şekilde ayıklayacağım ve minik minik doğramaya başlayacağım. Fasulye de tabii çok pahalı. Ben çalı fasulyesiyle yapıyorum. Ama arzu edenler farklı fasulyelerle, Ayşe Kadın fasulyesiyle de yapabilir. Geçtiğimiz gün bir markette gördüm. Pazarda değil, markette 100 liraydı hala. Taze fasulye, Ayşe Kadın fasulyesi. Hatta internette de espri yapmışlar. Artık Ayşe Kadın değil, Ayşe Hanım diyeceksiniz diye. Fakat çok sağlıklı ve çok lezzetli. Bilmiyorum nasıl yapılacak artık. Bu yemeklerden uzak durmamak gerekiyor. Ben çok seviyorum fasulye diblesini. Sevgili Karadenizliler de çok sık yaparlar. Benim de Karadenizli izleyicilerim çok var. Hepsinden özür diliyorum. Eğer hatalı bir şey yapıyorsam lütfen yorumlarda beni uyarsınlar. Ama Karadenizli arkadaşlarımdan öğrendiğim tarifi yapıyorum. Şimdi ayıkladığım fasulyeleri minik minik doğruyorum. Çok büyük yapmamaya çalışıyorum. Çünkü aslında fasulyeli pilav duble biliyorsunuz. Dolayısıyla fasulyelerin böyle minik olması çok daha yakışıyor ve güzel oluyor. Bütün fasulyelerimi aynı bu şekilde minik minik doğrayacağım. Yemeğimin diğer malzemelerini de doğradıktan sonra ocağın başına geçeceğiz. Bir adet kuru soğanım var orta boy. Bunları da yemeklik olarak, ufak olarak doğrayacağız. En son 2 adet kabuklarını soydum domatesim var. Domateslerimi de minik minik küp olarak doğruyorum. İsteyenler domatesleri sos haline getirebilir, rendeleyebilir ya da blenderdan geçirebilir. Ama bu şekilde yemeğin içinde daha güzel görünüyor ve daha lezzet katıyor. Ben doğramayı tercih ediyorum. Şimdi pilav tenceremin içerisine soğanlarımı aldım. Bir yemek kaşığı tereyağımı koydum. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum. Bu şekilde tereyağı hem yanmıyor, hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli oluyor. Mutlaka zeytinyağı katın. Şimdi ben bu soğanlarımı güzelce kavuracağım ve yumuşatacağım. Önce bir yarım çay kaşığı kadar tuzumu koyuyorum ki işim daha kolay olsun. Evet, soğanlarım güzelce yumuşadı. Karamelize etmemize gerek yok. Yumuşaması yeterli. Şimdi fasulyelerimizi ilave ediyoruz. Ve fasulyelerimizi de güzelce soğanımızla kavuruyoruz. Sanki fasulye kavurması, yumurtalı fasulye yaparız onun gibi. Tabii ki fasulyenin durumu önemli. Benimki çok taze. Çalı fasulyesi olduğu için mevsimi. Taze bir fasulye. Çok fazla zorlanmayacağım pişirmek için. Su koymayacağım. Sadece soğanın suyu, fasulyenin suyu ve domatesin suyu yeterli gelecek. Sonra su ilavesi yapacağım. Çünkü aslında fasulyeye ilk başta çok fazla su koymak kesinlikle fasulyeyi daha sertleştiriyor. Pişmesini zorlaştırıyor. Bu şekilde daha kolay oluyor. Bir 5-10 dakika böyle güzelce bir kavuracağım fasulyemi. Evet, fasulyelerimi bir 10 dakika güzelce kavurdum. Gördüğünüz gibi. Sadece suyla buharla pişirmedim. Kavurarak yaptığım için çok daha lezzetli bir tat oluşuyor. Buna dikkat edin bence arkadaşlar. 10 dakika kavurduktan sonra şimdi doğradığımız domatesleri yemeğimizin içine ilave ediyoruz.
Domateslerimizden sonra ben mutlaka zeytinyağlı yemeklerime, fasulyelere daha lezzetli bir tat versin diye şeker koyarım. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı tuz, biraz da karabiber çekeceğim. Çünkü karabiber çok yakışır fasulyeye. Özellikle kavurma şeklinde olduğunda inanılmaz bir koku ve lezzet veriyor. Tabii ki çekme karabiber olursa çok daha iyi. Şimdi tüm malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Kavurmaya devam ediyorum. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım bu aşamada. Çünkü kavurma gibi değil. Bu saatten sonra domatesin suyuyla birlikte haşlama şeklinde pişmesini istiyorum. Altını kısıyorum fokur fokur kaynadıktan sonra. Bir 15-20 dakika yumuşayana kadar. Ama mutlaka kontrol edeceğiz. Çünkü fasulyemizin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Fasulyem 20 dakika güzel pişti. Gördüğünüz gibi kontrol ettim. Gayet iyi de yumuşamış. Şimdi yarım su bardağı pirincim var. Yıkadım. Güzelce 4 su duruladım ve kuruttum. Pirincimi ilave ediyorum. Fasulyelerimi iyice karıştırıyorum pirinçle birlikte. Birkaç dakika pirinçle böyle kavuracağım. Harika bir fasulyeli pilav olacak. Dıble işte bu kadar kolay ve leziz. Şimdi mutlaka ve mutlaka kaynar su olması lazım. 1 su bardağı da kaynar su ilave edeceğim. Neden fasulyelere koymadığım suyumu da şimdi ilave ediyorum? Çünkü fasulyelere suyu koyduğumuz zaman pişme süresi uzuyor. Daha çok kaynatmamız gerekiyor. Ama şimdi fasulyelerim artık piştiler. Bu suyu da mutlaka pirincim için ilave etmek durumundayım. Pirinç bu suyu emecek ve yumuşayacak. Fasulyelerimdeki su yarım bardak pirinç için yeterli değil. Şimdi şöyle 1-2 tur karıştırıp güzelce suyumu iyice zaten kaynar koydum. Soğuk koymuyoruz. Pişmiş, ısınmış, kaynamış, kavrulmuş yemeğe soğuk su konmaz çünkü. Kaynar suyumuzu koyduk. Kapağımı kapatıyorum. Fokur fokur kaynayacak şimdi hemen zaten. Altını kısıyorum ve demlemeye bırakıyorum. Normal pilav yapar gibi pirinçlerim yumuşayacak, demlenecek, suyu emecek ve yemeğimiz hazır olmuş olacak. O zaman görüşeceğiz. Evet, nefis diblimiz hazır oldu. Altını kapattık. Gayet güzel demlendi. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten tablo gibi. Biraz karıştıracağım. Harika bir duble oldu. Şimdi servis edelim bakalım. Fasulye diblimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli. Duble pirinçle yapılan tüm sebzelerle yapılan yemeğe verilen ad. Özellikle Karadeniz'den bize hediye. Çok lezzetli oluyor. Pratik. Yapılışı da çabuk. Dediğim gibi hem fasulye hem pilav iç içe bir arada. Bütün lezzeti yorulmadan tek seferde yiyebiliyoruz. Umarım sıkılmadan bu dakikaya kadar tarifimi izlemişsinizdir ve siz de beğenir, evlerinizde denersiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ben çok seviyorum ve çok sık yapıyorum dubleyi. Sizlerin de yapmasını hem sağlık açısından hem lezzet açısından öneriyorum. Tabii ki şimdiki fasulye fiyatlarına bir şey söyleyemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir haftadır yoktum. Dediğim gibi minik bir alerjik reaksiyon gösterdim. Onun tedavisini aldım. Kullandığım ilaçlar, serum ve iğne dolayısıyla çok fazla uyku ve yorgunluk yaptığı için video çekemedim. Sizleri özledim. Yorumlarınıza cevap veremediğim için çok özür diliyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Ama inşallah sağlıkla bundan sonra devam edelim. Fakat şunu kesinlikle anladım ki dünyanın en büyük lüksü ve en çok zevk veren sahip olduğumuz varlık sağlıkmış. Sağlık olmadıktan sonra dünyada diğer hiçbir şeyin önemi yok. Çok sevdiğim bu güzel yemek kanalımı ve sizlere ihmal etmiş olduğum için üzüldüm. Ama elimden gelen bir şey yoktu. Kavuştuk. Umarım bundan sonra sağlıkla hep birlikte oluruz. Lütfen hepiniz kendinize, sağlığınıza çok dikkat edin. Sağlığınızın kıymetini bilin. Yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen sağlıklı olmak gerçekten dünyanın en önemli ve en anlamlı şeyi. Bunun için
yüzlerce, milyonlarca defa şükretmemiz gerekiyor. Sizleri seviyorum. Eğer ki bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olmanızı, bildirim zilini açıp videolarımı beğenmenizi sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman milyonlarca video tarif paylaşılan YouTube'da hiçbir şekilde tariflerimizi kaçırmamış olursunuz. Öncelikle size bildirilir ama bu şekilde de bizlere gerçekten çok destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak, videolarımı beğenmek, izlemek hiçbir şekilde ücretli değildir arkadaşlar. Tamamen bedavadır. Eğer ki tariflerimi beğeniyor ve bu tariflerin devamını arzu ediyorsanız lütfen tariflerimi, videolarımı sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız, minik emojiler de olsa yorumlar yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Bu şekilde videolarım çok daha fazla kişiye ulaşmış olur. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum.